Merhabalar, hoş geldiniz. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu kadife iple yaptığımız yeleğimizi anlatacağız bugün. Yeleğimiz düz örgülerle çalışacağımız çok kolay bir örgü modeli olacak. Tomurcuk popcorn çalışmalarımız olacak örgümüzün içinde. Büyüklüğü 1-2 yaş arası uyumlu oldu. Santim olarak ölçülerini video sonunda verdim. Oradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca büyüklüğünü nasıl ayarlarız onu da yine video sonunda anlatmaya çalıştım. Yeleğimiz için tam 2 tane ip kullandım. Neredeyse başa baş yetti diyebilirim. Eğer sizler yeleğinizi biraz daha büyük yapacaksanız 3. ipi de açmanız gerekecek. Yeleğimizi 3 parça halinde yapacağız. Önce arka tarafı çalışacağız. Arka tarafı tamamladıktan sonra ön tarafın önce sağ sonra sol parçasını çalışıp omuzda birleştirmeyi yapacağız. Sonra kol çevresinden ve ön pat çalışması için ilmek toplayıp buradaki lastik çalışmalarını yapacağız. Ön tarafta çalışırken misinalı şiş edinirseniz çok daha rahat edersiniz. Eğer ilmeklerinizi normal şişede sığdırabilirseniz normal şişle de örebilirsiniz. 3 tane de düğmeye ihtiyacımız var. Kolay bir çalışma olacak. Hemen örgümüzü anlatmaya başlayalım. Bugün de kullanacağım ipim bu markada olacak. Reklam ya da işbirliği değil. Hangi kalınlıkta iple çalıştığımı anlamanız açısından söylüyorum. 120 metre uzunluğunda olan kadife iplerden. Renk numarası da bu şekilde ilgilenen arkadaşlarım için. Şiş numaram da 4,5 olacak. Benim örgüm çok sıkı olmadığı için 4,5 numarayı tercih edeceğim. Sizler duruma göre 4,5-5 numaralı şişle de örgünüze başlayabilirsiniz. Yeleğimizin arka parçasından başlayacağız ve şişimize 40 tane ilmeğimizi atacağız. Kadife iplerde çalışırken ilk ilmekleri atarken biliyorsunuz biraz gevşek olacak şekilde ilk ilmekleri atıyoruz. Çok sıkmıyoruz. Rahat bir şekilde ilmeklerimizi atalım. Çünkü sonrasında örgümüz esnediği için ilk başlangıç yerimiz kasmasın. Sıkmadan biraz gevşek bırakarak ilk ilmekleri atalım. Tabii çok gevşek de yapmayalım. Bu dengeyi sağlayalım. 40 ilmeğimizi atıp gelelim. İlmeklerimi attım. 40 ilmeğimi ve burada örgümü çeviriyorum. Bir ters bir düz olarak örgüme başlıyorum. İlk ilmeğimi burada öreceğim. Ters. Yanındaki ilmeğim düz. Başlarken bildiğiniz başlama tekniğiyle başlayabilirsiniz tabii. Ve sonrasında hemen bir ters bir düz lastik çalışmasına başlıyorum. Ters, düz. Sırayı tamamladım bir ters bir düz olarak. Örgümü çevirdiğimde de terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olarak lastik çalışmasına devam edeceğim. Yanındaki ilmeğim düz görünüyor. Düz. Baktığımda şu ilmeğim belli oluyor zaten. Ters. Düzün üstüne düz. Ters olarak gördüğüm ilmeği ters olarak örüyorum. Lastiğimizi birkaç sıra bu şekilde örelim. Bir ters bir düz olarak. Sonra düz örgülere geçeceğiz. Tamamlayalım bu birkaç sırayı. Sonra beraber devam edelim. Çalışmamı tamamladım. Santim olarak ölçtüğümde yaklaşık 4 santim, 4,5 santim örmüş oldum. Sıralar sayılıyorsa benimkinde ipimde sayılıyor. Baktığımızda da ters sıralarıma baktığımda 2, 4, 6, 7 sıra çalışmış oldum. Bu lastik uzunluğunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şu başlangıç ipim sol taraftaysa örgümün ön yüzünde olduğunu anlıyorum. Burada 40 ilmeğimizi olduğu gibi hiç eksiltme artırma yapmadan örmeye devam ediyoruz. Düz örgülere geçtim. Bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak sıralarımızı tamamlayacağız. Sonra popcorn çalışmasına başlayacağız. Bütün sıramızı düz örgülerle örelim. Arka yüze geçelim. Sıramı tamamladım düz örgülerle. Örgümün arka yüzüne geçtiğimde bütün ilmeklerimi, bu 40 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Sıramı tamamladım. Baktığımda arka tarafta ters sıram 2 sıra oluşmuş oldu. Şimdi örgümün ön yüzünden de yine düz olarak öreceğim. Arka yüzden de ters olarak öreceğim. Lastikten sonra toplamda 4 sıra çalışmış olacağız. Ve tekrar ön yüze geçtiğimizde popcornlarımızı koyacağız. Bu yüzden örelim.
düz olarak, arka yüzden de ters olarak örelim ve tekrar ön yüzde buluşalım. Tomurcukları beraber yapalım. Sıraları tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. Lastik çalışmasından sonra ön yüzden arka yüzden olmak üzere toplamda 4 sıra ördük. Ve arka tarafa baktığımda da ters sıralarım 4 sıra çalıştığım belli oluyor. Örgümün ön yüzündeyim ve popcorn çalışacağız. Tomurcuk yapımı için de tığa ihtiyacımız var. Benim elimde 4 milimlik tığım var. Sizlerin de elinde hangi kalınlıkta tığınız varsa onunla çalışabilirsiniz. Yapacağınız kadife iple hangi tığla rahat ederek tomurcuk çalışacaksanız o tığı kullanabilirsiniz. Şimdi örgümün başında 5 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek düzümü ördüm. İpimi parmağıma doluyorum. Tığımı aldım. Sıradaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. İpimi buradan çıkarıyorum ilmeğimin içinden. Ve ilmeğimi serbest bırakıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tığımın üzerine bir doluyorum. Ve aynı ilmeğimin içine batıp uzatıp şöyle örüyorum. 1, 2, 3 defa yaptık bu işlemi. 3 defa trabzan çalıştık. Ve tığımda toplam 4 tane ilmeğim görünüyor. Bu tomurcuğun daha iyi, iri ve dolgun düşmesini istiyorsanız trabzanı 4'e tamamlayıp şişinizde, tığınızda da toplam 5 ilmeğiniz olabilir. O şekilde de çalışabilirsiniz. Büyüklükte çalışacağım. Ben zincirle beraber 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini bir şöyle topladım. Bir tane de şöyle sabitliyorum. Ve tomurcuğumu çalışmış oldum. İki tomurcuğumun arasında 9 düz çalışacağız. 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 9 ilmek düzümü ördüm. Yine sıradaki ilmeğimin içinden giriyorum. İpimi çıkarıp 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlmeğimin içinden 3 defa trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımda toplam 4 tane ilmeğim oldu. 4'ünü bir topluyorum. Bir tane zincir çekip sabitliyorum. Tomurcuğumu çalışmış oldum. Yine arada 9 ilmek düz örüyorum. Popcornumu çalıştım. 9 düz örüyorum. 1, 2, 9 ilmeğimi ördüm. Tekrar tomurcuk çalışıyorum. Popcornumu çalıştım ve şişimde 4 ilmeğim kalıyor. Bu kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve örgümün arka yüzüne geçiriyorum. Baktığımda 4 tane popcorn çalışmış olduk. Örgümün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olarak tam bu aşamada 9 sıra çalışacağız. Sonra popcornlarımızın yerini değiştirerek örmeye devam edeceğiz. Bu 40 ilmeğimizde bu şekilde yerleştirmeyi yaptık. Bir detay olmadığı için bu aradaki sıraları örelim. 9 sıra çalışacağız dediğim gibi. Sonra tekrar beraber devam edelim. Arka yüzdeyim, bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüze geçeceğim, bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Sıraları tamamlayıp devam edelim sonra. Sıralarımı tamamladım. Bu arada genişliğini merak eden arkadaşlarım için de ölçtüm. 36 santim.
Benim elimin sıkılığına, ipimin kalınlığına göre genişliğimiz de bu şekilde. Bahsettiğim gibi popcornu çalıştıktan sonra ön yüzden, arka yüzden ördüm. Tabii ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 9 sıra çalıştım. Dikkatli baktığımızda da sayılıyor zaten. 2, 4, 6, 8, 9 sıra. Şimdi popcornlarımızın yerini değiştirerek devam edeceğiz. Şu iki popcornumun ortasına denk getirerek çalışacağım ve 3 tane popcorn çalışmış olacağım. Bunun için de hem hesaplamasını yaparak anlatacağım size hem de sayı vererek. Şimdi bu popcornu yerleştirirken nasıl ayarlayacağız? İki popcornun arasında 9 tane ilmeğim vardı biliyorsunuz. Aşağıdaki popcorn ilmeğimi baz alarak yerleştirebilirim. Şimdi aşağıdaki örneğimdeki popcorn ilmeğim bu. Eğer bu şekilde bulamıyorsanız başta 5 düz örmüştük, sonra popcorn çalışmıştık. O şekilde de anlayabilirsiniz. Bu bir önceki popcorn ilmeğim. Şöyle tuttum elimle. Bu da bir önceki popcorn ilmeğim şu. Ve arada da 9 tane ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 9. En orta yere yani 5. ilmeğim benim popcorn çalışacağım ilmeğim. 2, 4, 5. ilmeğim. Buraya popcorn çalışacağım. 4 ilmek bu tarafta. 4 ilmek bu tarafta tam ortalamış olacağım. Bu şekilde hesaplayarak popcornlarınızı yerleştirebilirsiniz. Şimdi bizler baştan şu 2, 4, 5 düz örmüştük. Bu popcorn ilmeğimizde. İleri doğru da 4 ilmek öreceğiz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ilmek çalışacağız. Sonra popcornumuzu çalışacağız. Burada örgümün başında 10 ilmek düz örüyorum. 10 ilmeğimi ördüm. Kontrol ederim. Şu benim bir önceki popcorn ilmeğim. Buradan ileri doğru 400 sayıp 5. ilmeğime tomurcuk çalışacaktım. Doğru yerdeyim. Burada da popcornumu bir kere daha göstereyim. Sonra tomurcukları yaparken videoyu atlatacağım ki süre uzamasın. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İlmeğimin içinden ipimi geçirdim ve 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini bir topluyorum. Bir tane de şöyle zincir çekiyorum. Sabitlemiş oluyorum. Tomurcuğumu çalıştım. Arada 9 ilmek düz örüyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. Mesela bakalım bu 5. ilmeğin benim alttaki popcornuma denk gelmesi gerekiyor. Doğru yoldayım. Kontrol ettiğimde 5 ördüm. 6, 7, 8, 9 düzümü ördüm. Burada tekrar tomurcuk çalışıyorum. Popcornumu çalıştım. 9 düz örüyorum. Dokuz ilmek düzümü ördüm. Tomurcuk çalışacağım şimdi. Popcornumu çalıştım. Tekrar kontrol edelim. Şu benim alttaki popcorn yaptığım ilmeğim. Benim ileri doğru baktığımda 4 tane düz ilmeğim var. 5. ilmeği popcorn çalışmış olduk. Şimdi kalan ilmeklerin hepsini örüyorum düz olarak. Başta 10 ilmek düz örmüştüm. Burada da popcorndan sonra 3, 4, 6, 8, 9. 9 tane düz örüyorum. Bir tarafta bir tane ilmeğim eksik geldi. Çünkü popcorn çalışmalarında tek sayıya ihtiyacımız var. Ama ben 40 ilmekle yuvarlak hesap olsun diye arka ilmeğimiz 40 ilmekle çalışıyoruz. Şimdi örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüzden düz olarak öreceğim. Yine bu popcorn çalıştıktan sonra 9 sıra çalışalım. Tekrar yerini değiştirerek devam edeceğiz örneğimizi. Tekrar sıralarımı tamamladım. Yeniden popcornumuzun yerini değiştirerek devam edeceğiz. Yine en son popcornu yaptıktan sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 9 sıra çalıştım. Hiçbir detay olmadığı için oraları ilerliyorum zaten. 40 ilmeğimizi koruyarak devam ettik. Şimdi ilk popcorn sıramızı koyarken ki aynı sayılarda yapacağız ama tekrar göstereyim ben. Ne yapmıştık? Başta 500 örmüştük, sonra popcorn çalışmıştık. Ama zaten bizler bir önceki popcorn sıramızı takip ederek de bu sıralamayı buluyoruz. Şu bir önceki popcorn ilmeğim, bundan ileri doğru 4 ilmek sayıyorduk. Ve 5. ilmeğe popcorn çalışacağımızı anlıyorduk. Buradan da ileri doğru baktığımda da 5 tane düzüm var zaten. Şimdi bu 5 düzü örüyoruz. Tomurcuk çalışıyoruz.
9 düz ör, tomurcuk çalış, 9 düz ör, tomurcuk çalış ve şişimizin sonunda da 4 tane düzümüz kalıyordu. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağız. 5 düzümü ördüm. Tomurcuğumu çalıştım. Arada 9 ilmek düz örüyorum. Dokuz ilmek düzümü ördüm. Tekrar yine kontrol ederim. Şu benim bir önceki popcorn örneğimdeki ilmeğim. İleri doğru şu. 4 ilmek düz sayıyordum. 5. ilmeğime tomurcuk çalışıyordum. Doğru yoldayım. Buraya tomurcuğumuzu çalışalım. Sonra 9 düz örüyoruz. Tomurcuk çalış. 9 düz ör. Tomurcuk çalış. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Ve yine aradaki 9 sıra düzümüzü çalışalım. Tekrar 4. sıra popcorn çalışmasıyla yine beraber devam edelim. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Popcornları yerleştirerek devam edelim. Şimdi çalışacağım. 9 düz öreceğim. Tekrar tomurcuk. Bu sıralamayla yine ilk baştaki yaptığımız gibi 4 tane tomurcuk çalışmış olacağız. Tamamlayalım. Aradaki düzleri de örelim. Tekrar devam edelim. Sıralarımı tamamladım. 9 sıra düzümü ördüm. Tekrar 4. popcorn çalışmasındayız. Burada da ikinci sıradaki yaptığımız sayılarda yapacağız. Ne yapmıştık burada? Başta 10 ilmek düz örmüştük. Sonra popcornumuzu çalışmıştık. Sonra 9 ör, 1 popcorn, 9 ör, 1 popcorn, 3 tane popcorn yerleştirmiştik. Ve şişimizde de 9 tane düzümüz kalmıştı. Bu şekilde yerleştirerek devam etmiştik. Aynı sayılarda olacak. Zaten bu sayıları bilmesek de nasıl hesapladığımızı da anladık. Başta 10 ilmek düz örelim. 10 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Burada popcornumu çalışıyorum. Popcornumu çalıştım. Şimdi 9 ilmek düz örüyorum. Dokuz ilmek düzümü ördüm. Yine burada tomurcuğumu çalışıyorum. Aradaki 9 düzümü örüyorum. Tekrar şu ortaya popcorn çalışıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve kol altı için bu kadar uzunluk bizim için yeterli olacak. Sizler tabii örgünüzün genişliğine göre biraz daha uzatabilirsiniz. Genişliği örgünüzün boyunu uzatmaya yeterli. Tomurcukları yerleştirdikten sonra arka yüzden de öreceğim. Tekrar ön yüzüne geçeceğim. Onu yaptıktan sonra düz örgülerle devam ettim. Şöyle ki baktığımda 1, 2, 3 sıra çalışmış oldum. Sizler bunu 5-6 sıraya da tamamlayabilirsiniz. Santim olarak ölçüsüne bakayım. 22 santim civarı çalışmış olduk. Şu lastik çalışmasına kadar da 18 santim çalışmış olduk. Şimdi burada koltuk altı için kesmeler yapacağım. Kesmemi yapıyorum. Baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği çalışmış oldum. Bu 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ve 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Eksiltmiş oldum. 40 ilmeğim vardı. Şimdi 39 ilmeğe düştü. Şişimde 4 ilmeğim kalana kadar düz örgülerle ilerliyorum. İlerledim. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Burada 2 ilmeğimi bir alıp düz olarak kestim. İlmeklerinizi alış şeklinize göre ne tarafta çevirip düzeltmeniz gerekiyorsa orada çevirebilirsiniz. Ben başta çevirmem gerekiyordu. Orada düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde kesme yapmıyorum. Kesmeler sadece örgümün ön yüzünde olacak. Başında ve sonunda. Arka tarafta şişimde kalan bu 38 ilmeğimin hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçelim. Tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Yine kesme yapacağım. Baştaki 2 ilmeği ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Şişimde yine 4 tane ilmeğim kalana kadar düz olarak örüp sıra sonuna doğru ilerliyorum. İlerledim. 4 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Ve şişimde 36 tane ilmeğim kaldı. Arka yüzde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz.
Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü defa yine örgümün ön yüzünde kesmemi yapacağım. Baştaki 2 ilmeğimi çalıştım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp düz olarak kestim. Yine şişimde 4 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. İlerledim. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Yine burada 2 ilmeği bir alıp kestim. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzünde yine bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Örgümün her ön yüzünde yaptığım kesmelerle beraber bunu 3 defa tekrar ettik. Şu an şişimde 34 tane ilmeğim kaldı. Bu aşamadan sonra örgümüzün her ön yüzünde değil de şimdi örgümün ön yüzünden geçerken bir tur hiç kesme yapmadan öreceğim. Arka yüzden de öreceğim. Sonra örgümün ön yüzüne geçtiğimde kesme yapacağım. Bir sıra kesme yapacağız, bir sıra kesme yapmayacağız şeklinde 3 defa daha eksiltme yapacağım. Ve şişimizde 28 tane ilmeğimiz kalacak. Şimdi bu sıradan geçerken bu şişimizde var olan bütün ilmekleri eksiltme yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Tekrar ön yüze geçtiğimde eksiltme yapacağım. Şöyle ki en son eksiltmemi yaptıktan sonra arka yüzden örüyorum ya 1. Şimdi ön yüzden örüyorum 2. Arka yüzden öreceğim 3. 3 sıra çalışmış olacağız. Ön yüzden sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de örelim. Tekrar örgümün ön yüzünde buluşalım. Beraber kesmeyi yapalım. Sıralarımı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. Yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şişimde 4 ilmeğim kalana kadar düz olarak ilerliyorum. İlerledim. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği bir alıp kestim. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Yine arka yüzden öreceğim. Ön yüzde geçtiğimde eksiltme yapmadan öreceğim. Arka yüzden öreceğim. Bu 3 sırayı tamamladıktan sonra kesme yapacağım. Dediğim gibi bir tur kesme yapmamış oluyoruz ön tarafta. Bu sıraları tamamlayalım. Her kesmeyi göstermeme gerek yok bence. Şimdi bu aşamadan sonra sırayı tamamladıktan sonra bir tur kesme yapmayıp sonraki sıramıza geldiğimizde eksilteceğiz. Yine 3 sıra öreceğiz. Tekrar eksilteceğiz. Şişimizde 28 tane ilmeğimiz kalacak. O aşamaya kadar örelim. Tekrar beraber yine devam edelim. Kesmeleri tamamladım. 28 ilmek kalana kadar örelim dedim. Ancak ben bir tane daha kesme yaptım. 26 ilmeğe düşürdüm ilmekleri. Onu nasıl yapmıştık? Biliyorsunuz ilk kesmelere başladığımızda örgümüzün her ön yüzünde kesmeler yaptık ve bunu 3 defa tekrar ettik. 3 burada, 3 burada. Sonra bir tur kesme yapmadan ördük. Sonraki sıralarda kesme yaptık. Bunu da 4 defa tekrar ettik. 7 ilmek bu taraftan, 7 ilmek bu taraftan. Toplamda 14 ilmek eksiltmiş olduk ve şu an şişimizde 26 tane ilmeğimiz var. Şimdi artık bir miktar da örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak hiçbir eksiltme, artırma yapmadan bu 26 ilmeğimizi örelim. Omuz ve yaka için ayrımlar yapacağız. Arka parçayı tamamlamış olacağız. Sıralarımı tamamladım. Yaklaşık hiçbir işlem yapmadan 10 sıra daha ördüm. En son kesme yaptığım yerden itibaren az çok belli oluyor. Şuradan yukarı doğru 2, 4, 6, 8, 10 sıra daha çalışmış oldum. Tamamen kol evimizin sıralarını saydığımızda da hatırlarsanız en son tomurcuğu yaptıktan sonra 3 sıra daha örmüştük. Sonra ben koltuğu koymaya başlamıştım. Kesmelere başlamıştım daha doğrusu. Orayı buldum. Şu 3 sıramdan yukarı doğru saydığımda da 2, 4, 6, 31 sıra çalışmış oldum. Santim olarak da ölçtüğümde bu kadar uzunluk bizim için yeter. Omuz için 7 ilmek, yaka için de 12 ilmek bırakıp keseceğim. Santim olarak da ölçtüğümde yaklaşık şu kestiğim yerden itibaren baktığımda 16-17 santim arası kol evimin uzunluğu görünüyor. Omuzlarda ilmekleri kesmeyeceğim.
Ön tarafı da ördüğümde bir örerek birleştirme tekniği yapacağım. Bunun için 7 ilmeğimi örüyorum. 3, omuz için 7 ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 7. Ortadaki 12 ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeği bir alıp şöyle kestim. Tekrar şişime takıyorum. Çok sıkmadan keselim. Çünkü kadife ipte biliyorsunuz toplanmasın. Örgümüzde aynı esneklikte kesme yapalım. Şişimde 7 ilmek kalana kadar kesiyorum. Yani 12 ilmek eksiltmiş olacağım. Bir tane ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğimi de örüyorum. Arka tarafı tamamlamış oluyorum. Şimdi sizler örgünüzün büyüklüğüne göre şuradaki kesmeleri yaptığımızda kalan ilmekler bu şekilde oluyor. Eğer ki omuzda daha fazla ilmek kalmasını istiyorsanız buradaki kesmeleri daha az yaparsınız. Elinizde var olan ilmeklerle ilerleyip ayrımı ona göre yaparsınız. Yakamız için bu kadar genişlik bizim için yeterli olacak. Omuz için de dediğim gibi kol oyuntusunda sonradan ilmek toplayıp lastik çalışacağız ya. Omuz biraz daha genişlemiş olacak. O açıdan gözünüze dar görünmesin. Arkayı bu şekilde tamamladık. Şimdi tamamlamış olduk. Şu haliyle ben santim olarak ölçüsünü de vereyim. Ön parça için tam arkanın yarısı olan 20 ilmekle başlayacağız. Ancak ben buradaki popcornları yerleştirirken tek sayı üzerinden olmasını istediğim için ön tarafı 19 ilmekle başlayacağız. Zaten pat çalışması için de lastik çalışmamız olacak ya, önün genişliği bizim için yeterli olacaktır. Kenara alıyorum. Omuzdaki ilmeklerim şişimde bekleyecek ve tekrar 19 ilmek atarak ön parçamıza başlayalım. Çok sıkmadan rahat bir şekilde ilmeklerimizi atalım. Bildiğiniz başlama tekniğiyle başlayabilirsiniz. 19 ilmeğimi attım. Örgümü çeviriyorum. Bir ters bir düz olarak lastik çalışmama başlıyorum. Arka tarafta olduğu gibi lastiğimizle aynı uzunlukta çalışalım. Sonra düz örgülerle beraber devam edelim. Lastik çalışmamı tamamladım. Dediğim gibi arka taraftaki ile aynı uzunlukta yaptım. 7 sıra çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaklaşık 4-4,5 santim olmuştu. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünde olduğumu başlangıç ipim sol taraftaysa anlıyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak bu 19 ilmeğimizi örelim. Popcorn çalışacağız. Şimdi bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Arka yüzden de ters olarak örelim. Tekrar beraber devam edelim. Lastik çalışmamdan sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 4 sıramı çalışmış oldum. Aynı arka tarafta yaptığım gibi lastik çalışmasından sonra örgümün arka yüzünden baktığımda 2-4 sıra tersim görünüyor. Bu sırada popcorn çalışmasına başlayacağız. Tek sayıyla başladığım için baştaki ve sondaki ilmeklerim eşit denk gelmiş oldu. 4 düzümü çalıştım. Burada hemen tomurcuk çalışmamı yapıyorum. Popcornumu çalıştım. Arada 9 ilmek düzümü örüyorum. 1, 2, 9 ilmek düzümü ördüm. Yine burada hemen popcorn çalışıyorum. Popcornumu çalıştım. Tomurcukları yaparken geçiyorum çünkü video uzamasın, zaten nasıl yapıldığını da anladık. Şimdi kalan 4 ilmek düzümü ördüm. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak örüyorum, bu 19 ilmeği. Ön yüzden yine düz. Bunu bu şekilde 9 sıra çalışacağız.
Sonra tekrar popcorn'un yerini değiştirerek örmeye devam edeceğiz. Bir detay olmadığı için yine bu 9 sırayı örelim. Sonra beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Aradaki 9 sıra düzümü çalıştım. Arka taraftan popcorn'dan yukarı doğru baktığımda 2, 4, 6, 8, 9 sıra tersim görünüyor. Popcorn yerini ortalayarak tekrar ikinci sıramı çalışacağım popcorn için. Burada baktığımda nasıl hesapladığımızı zaten anlatmıştım ama tekrar edeyim. Başta 4 ilmek düz örmüştük zaten. Şu bir önceki popcorn ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Aşağı doğru kontrol ettiğimde aynı şekilde. Yine buradan da aşağıdaki popcorn ilmeğimi buluyorum. Ortada 9 tane düzüm vardı. 9 düzümün en ortasındaki 5. ilmeğim burada popcorn yapacağımı biliyorum. Buradan ileri doğru 4 düzüm var. Şurada da 4 düzüm var. Şurada popcorn çalışacağım. Burayı tuttum. İleri doğru ilmekleri saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 düz çalışacağım. Başta 9 düz çalışalım. Ortada bir tane popcorn yapmış olacağız. Sonra 9 düz daha öreceğiz. Bu şekilde sayılarımız denk geliyor. Buradaki çalıştığımız bir popcorn'dan sonra yine arada 9 sıramızı tamamlayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Sonra tekrar popcorn'un yerini değiştirerek çalışıyoruz. Çok kolay bir çalışma zaten. Popcorn'umu çalışmış oldum. Ve 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bir detay olmadığı için bu aradaki 9 sıra çalışmamızı yapalım. Tekrar yerini değiştirdiğinde de biliyorsunuz ilk popcorn'daki gibi sıralamayla yapacağız. Başta 4 düz öreceğiz, popcorn çalışacağız. Arada 9 düz öreceğiz, popcorn çalışacağız. Kalan ilmekleri öreceğiz. Yani 4 düzümüzü öreceğiz. Sonra bir sıra daha popcorn çalışacağız. 4. sırada da yine ortada tek çalışmış olacağız. Bence yapıp ilerleyebiliriz. İlerleyelim bu sıraları biz kendimiz. Yine ben size sıraları tamamladıktan sonra anlatırım. İlerleyelim. Sıralarımı tamamladım. Popcornları yerleştirerek 1, 2, 3, 4 defa çalışmış oldum. Sizinle beraber en son bu ortaya yerleştirdim popcornu. Sonra aradaki düzlerimi ördüm. Üçüncü popcornu yerleştirirken aynı birincideki yaptığım gibi başta 4 düzümü ördüm. Popcornumu çalıştım. Arada 9 düz ördüm. Popcornumu çalıştım. 4 düzümü ördüm. Yine aradaki düzlerimi çalıştım. Aynı ikinci sıradaki şekilde sayılarımı belirleyip başta 9 düz ördüm. Popcornumu çalıştım. 9 düz ördüm. Ve son popcorndan sonra aynı arka tarafta çalıştığım gibi 3 sıra çalışmış oldum. Arka taraftan belli oluyor. 1, 2, 3 sıra tersim görünüyor. Burası benim yeleğimde sol taraf. Bu taraf yeleğimin yaka kısmı olacak. Diğer tarafta koltuk altı için kol oyuntusu yapacağım. Şimdi hem örgümün başında hem örgümün sonunda yine kesmeler yapacağım. Yaka tarafta bir tur kesme yapacağım, bir tur kesme yapmayacağım. Ama koltuk altında biliyorsunuz örgümün her ön yüzünde üst üste 3 defa kesme yapacaktık. Onu yapacağız zaten. Şimdi burası örgümün ön yaka kısmı diye kabul ediyorum. İlk 2 ilmeği yine ördüm. Yine ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şişimde 4 tane ilmeğim kalana kadar. Yaka ve kol oyuntusunu yapmaya başlamış olduk. Dört tane ilmeğim kaldı. Yine burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son 2 ilmeği örüp arka yüze geçtim. Arka tarafta hiçbir şekilde kesme yapmıyorum. İlmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün yeleğimin yaka tarafı olduğunu söylemiştim. Bu tarafta şimdi kesme yapmıyorum. Koltuk altına doğru 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 4 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek örmüş oldum. Buradaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri olduğu gibi ters olarak örüyorum. Kesmeler sadece örgümün ön yüzünde.
Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada kesme yapacağım. 2 ilmeğimi ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltip yaka kısmı için kesmemi yapmış oldum. Yine örgümün sonunda kesme yapacağım. 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Dört tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Koltuk altı için örgümün her ön yüzünde 3 defa üst üste kesme yapmış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Kesme yapmayacağım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak olduğu gibi örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yakamda bir önceki sırada kesme yaptığım için zaten burada bir sıra kesme yapmayacağım yerdeyim. Koltuk altında yine bir sıra kesme yapmayacağım. Ne yapıyorduk? Artık bir tur kesme yapmıyorduk. Sonraki ön yüze geçtiğimde kesme yapıyorduk. Bunu da 4 defa tekrar ediyorduk. Koltuk altı için 7 ilmek eksiltmiş oluyorduk. Şimdi bu sırada bütün ilmekleri düz olarak örerim. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden de sıramı ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yaka için burada kesme yapacağım. Kol altı için de kesme yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim var. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltip yanındaki 2 ilmeği düz olarak kestim. Şişimde 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Dört ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bir alıp kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Yine arka yüzden bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Ön yüzden de bir tur yine kesme yapmadan olduğu gibi öreceğim. Arka yüzden de öreceğim. Dolayısıyla 3 sıra örmüş olacağız. 1, ön yüzden 2, arka yüzden 3. Bu 3 sırayı örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu yüzde yine yaka kısmında ve koltuk altında kesme yapacağım. Başta 2 ilmeğimi ördüm. İlmeğimi yönü düzeltip yaka için eksiltmemi yaptım. Şişimde 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri örüyorum. Ön yüzden de yine kesme yapmadan öreceğim. Arka yüzden de tekrar öreceğim. Ön yüze geçince yine kesme yapacağız. Şimdi burada yine kesmeden ilmeklerimi örüyorum. Baktığımda 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim var. Benimle kıyaslamamızın açısından saydım. Arka yüzden de öreceğim. Ön yüze geçtiğimde tekrar kesme yapacağım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ön tarafta 5 tane ilmek kesmiş oluyorum. Zaten burada koltuk altında toplamda 7 ilmek kesiyorduk. 3 tane üst üste örgümün ön yüzünde, sonra da bir tur atlayarak ikinci kesmemi yap. 2 defa daha burada koltuk altında kesme yapacağım. Ön tarafta bir tane daha kesme yapmam gerekiyor. Bu ön taraf için son kesme yapmış olacağım. Baktığımda da 1, 2, 3, 4, 5. kesmeyi yapmış olacağız. İlmeğimi yönü düzeltiyorum. Yaka kısmı için 5. ilmeğimi eksiltmiş oldum. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Örgümde yine 4 tane ilmeğim kaldı. Burada da 6. kesmeyi yapıyorum. Koltuk altında toplamda 6. kesmeyi yaptım. Şimdi şişimde 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim kaldı. Arka yüzden öreceğim. Ön yüzden öreceğim. Arka yüzden örelim. Tekrar ön yüze geçince şu koltuk altı için son kesmeyi yapıyorum. 7 ilmeğe düşürüyoruz zaten. Sonra bir miktar öreceğiz. Ön tarafı tamamlamış olacağız. Şimdi ön yüzden de olduğu gibi örüyorum. Bir tur kesme yapmadan örüyorduk ya.
Ön taraf için şu yakadaki kesme için bunu tamamladık. Sadece koltuk altındaki bir kesmemiz kaldı. Arka yüzden de örüp tekrar ön yüze gelelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi şişimde 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. Son defa kesmemi yaptım. 7 ilmeğe ulaştım. 7 ilmeğe ulaştıktan sonra aynı arka taraftaki gibi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak olduğu gibi örüyorduk. 10 sıra falan çalışmıştık. Yine arka taraftaki kol oyuntusuyla aynı uzunlukta çalışacağız. Sonra omuz için birleştirme yapacağız. Diğer ön parçayı çalışacağız. Sıralarımı tamamladım. Kesmeyi bitirdikten sonra yine bir miktar ördüm. Aynı arka taraftaki kol oyuntusunun uzunluğu kadar. Baktığımda bunu nasıl anlamıştık? En son popcornu yaptıktan sonra 3 sıra örüyorduk. Sonra kol altı için kesmeler yapmaya başlamıştık. Oradan yukarı doğru 31 sıra örmüş olmam gerekiyordu. 2, 4, 30-31 sıra çalışmış oldum. Aynı arka tarafta olduğu gibi. Birleştirmeyi nasıl yapacağız? Baktığımda şöyle tekrar bakalım. Burası benim daha az oyuntulu olan yer. Yeleğimin ön tarafı, yaka kısmı. Daha oyuntulu olan yerde kol kısmı. Bu en son şu şekilde bıraktığım arka parçamı getiriyorum. Düz yüzleri içe bakacak şekilde yerleştirdiğimde şurası benim yan dikişim oluyor. Daha çok oyuntulu olan yerler yan yana getirdiğimde bu şekilde yerleştirdiğimde bu iki şişimin ucu da yan yana getiriyorum. Bu 7 ilmekleri karşılıklı örerek kapatacağım. Alttaki ilmeğimden ve üstteki ilmeğimden girdim. İkisini beraber örüyorum. İlmeğimi şişime takıyorum. Üçünü bir örüyorum. Kalan ilmeklerimi de bu şekilde üçünün içinden geçirerek kapatıyorum. Son kalan ilmeğimi de şöyle bir tane örüyorum. Omzumu birleştirmiş oldum. Bakalım. Omuz birleştirmemizi yapmış olduk. Burada ipimi koparıyorum. Diğer ön parçayı çalışacağız. Burada iplerimi keserken bunu kestim. Diğer tarafta da bir ipim var. Bunu da buradan kestim zaten. Bu ipimi de şu omuz kısmındaki yerden içinden geçirerek iğne yardımıyla sabitlemiş olalım. Bu iki tarafta da ipim olmuş oldu. Yine buradaki 7 ilmeğim şişimde bekliyor. Ön parçayı çalıştıktan sonra orayı da birleştireceğim. Parça için de zaten burada bizler 19 ilmek atarak başlamıştık. Sonra düz örgülere gördükten sonra popcornları yerleştirerek şu detaya kadar, kesme yapacağımız detaya kadar ördük. Aynı şekilde çalışacağız. Hiçbir farklılık yok. Yine şişimize 19 ilmeğimizi atıyoruz. Yeterli uzunluğa gelene kadar lastiğimizi çalışıyoruz. Aynı şekilde popcornları yerleştiriyoruz. Aynı sayıda, aynı şekilde örüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Şu noktaya kadar geldik. Baktığımda yine ipimin yönü de
Burada sol tarafta. Şimdi simetrik olacak şekilde çalışacağız. Burası benim yaka kısmım olacak. Şurası kol altı olacak. Tam bunu simetrik olacak şekilde baktığımda bu taraf yaka kısım, şurası da kol altı olacak. Bunun için şimdi örgümün bu halindeyim. Yine popcornumdan sonra, en son popcornumdan sonra 3 sıramı çalışmış oldum. Burada kesmemi yapıyorum örgümün başında ve sonunda. Koltuk altı kabul ettiğim yerde 7 defa çalışacağım. Ön tarafta da 5 tane kesme yapıyorum ve bu tarafı da çalışmış oluyorum. Başta 2 ilmeğimi ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Koltuk altı için kesme yapmış oldum. İlerliyorum. Ön yaka için 4 ilmeğim kalana kadar 4 ilmeğim kaldı. Yine burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Burası koltuk altımdı. Hemen yine burada kesmemi yapıyorum. Bunu 3 defa yapacaktık. Şimdi ikinci kesmemi yapıyorum. Ön tarafta bir sıra kesme yapmıyordum. Şimdi bu tarafta kesme yapmadan öreceğim. Koltuk altı için ikinci defa eksiltmemi yaptım. Şimdi ön yüzden geçerken şu ön kısımda kesme yapmıyorum. İlmekleri olduğu gibi örüyorum. Arka yüzden de tekrar ters olarak olduğu gibi örelim. Ön yüze geçtiğimde tekrar eksiltmeye devam edelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Koltuk altı için üçüncü kesmemi yapacağım. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum yine. Üçüncü defa kesmemi yaptım. Yaka kısmına doğru ilerliyorum. 4 ilmeğim kalınca burada da kesme yapacağım. 4 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzünden yine bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Ön yüze geçtiğimde hiç kesme yapmadan örüyordum. Koltuk altında çünkü 3 defa üst üste kesmemi yapmış oldum. 10, 12, 14 tane ilmeğim var. Burada bütün ilmekleri olduğu gibi düz olarak örüyorum. Arka yüzden de tekrar ters olarak örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Sıralarımı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Koltuk altı için 4. kesmemi yapacağım. Ön tarafta da 3. kesmemi yapacağım. 2 ilmeğimi ördüm. İlmeğimin yönünü düzeltip yine eksiltmemi yapıyorum. İlerliyorum. 4 ilmeğim kalınca yine eksiltme yapıyorum. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüze geçtiğimde yine bir tur kesme yapmadan düz olarak öreceğim. Arka yüzden de öreceğim. Ön yüze geçtiğimde koltuk altı için kesmemi yapacağım. Ön taraftaki kesmemi yapacağım. Ne yapıyorduk? Ön tarafta diğer tarafın simetri olacak şekilde çalışıyoruz. Ön tarafta bir tur kesiyoruz, bir tur kesmiyoruz. Bunu 5 defa yapıyoruz. Koltuk altında da bunu 7'ye tamamlıyorduk. Diğer ön tarafta çalıştık ya. Onun simetri haliyle aynı şekilde kesmeleri yapacağız. Burası bizim yaka tarafı, burası koltuk altı. Aynı mantıkla kesmeleri tamamlayalım. Sonra 7 ilmeğe düşüreceğiz. Yeterli uzunluğa gelene kadar bu kol oyuntusu omuz birleştirmesiyle beraber devam edelim. Kesmeleri tamamladım. Sıralarımı tamamladım. Ön taraf için şu yaka kısmında 5 defa kesme yaptığımızı söyledim. Bunu şaşırıyorsanız eğer dikkat ettiğinizde kesme noktaları belli oluyor, sayabilirsiniz. Şöyle ki 1, 2, 3, 4, 5 defa kesme yaptım, belli oluyor. Burayı da zaten 3 defa ard arda örgümün ön yüzünde kestim. Sonra 4 defa daha ara ara kesme yaptığımda da 7 defa kestiğimi sayabiliyorum ve şişimde 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğimi de bir miktar diğer tarafta olduğum gibi çalıştım ve yeterli uzunluğa geldim. Omuz için birleştirme detayındayım. Şöyle ön tarafı, arka tarafı aldım. Örgümün düz yüzü içe gelecek şekilde çevirdim. Yine bu iki şişimdeki ilmeği beraber örerek kapatacağım.
Her iki omuz birleştirmemi de yapmış oldum. Şöyle bakalım, örgümü düz yüzünü çeviriyorum. Kol çevresinden ilmek toplayarak önce şu kol oyuntusundaki lastik çalışmamızı yapalım. Sonra yaka çevresindeki pat çalışması için ilmek toplayalım. Bunun için şurada zaten dümdüz ördük ve kol oyuntusuna başladığımız nokta var ya, buradan başlayıp arka taraftaki kol oyuntusuna başladığımız yere kadar şu iki noktanın arasından ilmek toplayacağız. Örgümün ön yüzü bende olacak şekilde hemen ilmeklerimi topluyorum. Kesme yaptığım noktayı buluyorum. Şurası. Şurada kenarda duran ilmek ilmek her birinin içinden birer tane ilmek çıkaracağım. Ancak her birinden bir tane çıkardığımda seyrek bir toplama olacağı için zaman zaman iki boşluk ve iki boşluğun arasından çıkaracağım. Şimdi ard arda iki tane çıkardım ve şu iki boşluğun arasındaki noktadan giriyorum. Şişimle girdiğinde zaten belli oluyor. Tığ yardımıyla da ilmeklerinizi toplayabilirsiniz. Şimdi şuradaki büyük boşluk, ikinci büyük boşluk ve iki boşluğun arasındaki noktadan giriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Sizler de benim gibi ilk ilmekleri örmeden aldıysanız aynı şekilde toplayabilirsiniz. Arda arda 2-3 tane çıkarıp sonra iki ilmeğin arasındaki noktalardan çıkardığınızda bu ilmek çıkarma şekli yeterli olacaktır. Eğer her ilmeği örerek aldıysanız da bu duruma göre hareket edersiniz. Sonuç olarak çıkardığınız ilmekler şöyle baktığınızda, öreceğiz sonra bu lastik çalışmasını, ne çok kassın ne de çok marullu bir görüntü olsun. Bu dengeyi sağlayacak şekilde ilmek çıkaracağız. Bunun bir standardı da yok aslında. İkinci boşluk, üçüncü boşluktan da giriyorum. Ve yine bu ortadaki noktadan girdim. Omuz birleştirme yerine doğru geldim. Birinci boşluk, sırayı takip ediyorum. İlmeklerimi şuradaki kol oyuntusu yaptığım yere kadar, buraya kadar toplayalım. Sonra bir ters bir düz olarak örmeye başlayacağız. Bütün ilmeklerimi çıkardım şu oyuntu yaptığım yerden. Kendi ilmeklerimi saydığımda sizin örgünüze göre buradaki ilmekler değişebilir. Bu standart bir sayı değil. Yine de ben sayayım. 2, 4, 46 tane ilmek toplamış oldum. Bu ilmekleri bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak 3-4 sıra öreceğiz. Sonra bütün ilmekleri kapatacağız. Topladığım ilmeklerde bir ters bir düz olarak ördüm. Sonra bütün ilmeklerimi kesip kapattım. 3 sıra çalıştım. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3 sıra çalıştım. Bu kadar genişlik bizim için yeterli. Şu şekilde bildiğiniz kesme yöntemiyle de çok sıkmadan, çok da gevşek olmayacak şekilde 3 sıra ördükten sonra bu ilmeklerimi kapattım. Diğer tarafla da aynı şekilde çalışacağım. Burada yine örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Şurada kesme yaptığım noktayı buluyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Burada da kesmeleri yaptığım noktaya kadar şu orta kısımdan ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu kol çalışmasında kaç ilmek çıkardıysanız aynı sayılarda aynı şekilde buradan da ilmeklerinizi toplayıp yine 3 sıra örüp sonra bütün ilmekleri kesip kapatıyoruz. Ön pat çalışması için tekrar ilmek toplamak için beraber devam edelim. Burayı bizler ilmekleri çıkartıp lastik çalışmasını yapalım. Diğer kol evimdeki çalışmayı da tamamladım. İlmeklerimi topladım. Aynı şekilde burada kaç ilmek topladıysam aynı sayıda toplayıp 3 sırada ördüm. Sonra bütün ilmekleri kestim ve çalışmayı tamamlamış oldum. Şimdi ön taraftaki şuradaki yaka kısımdan ilmek toplayacağız. Bunun için burada misinalı şiş edinirseniz
daha rahat edersiniz. Eğer normal şişede ilmeklerinizi sığdırabiliyorsanız örebilirsiniz, fark etmez. Ben şimdi yine misinalı şişimle devam edeceğim. Örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde en uç kısmından, şuradan hemen etek ucundaki en uç kısımdan başlıyorum. Yine burada da ben ilk ilmekleri alırken, örerken ilk ilmeği örmeden aldığım için iri iri ilmeklerim var. 2 tane büyük boşluktan sonra bir aradaki noktadan gireceğim. Sonuç olarak örgümüzde ilmekleri topladıktan sonra çok toplayan ya da marollayan bir görüntü olmayacak şekilde pat çalışması için ilmek toplayacağız. Hemen başlıyorum buradan. 2 büyük boşluktan çıkardım. Aradaki noktadan giriyorum. Yine birinci büyük boşluk, ikinci büyük boşluk. Bakarsınız üçüncü büyük boşluktan girdim. Sonra aradaki noktadan giriyorum. Baktığımda 3 büyük boşluk, sonra aradaki yerden gireceğim ben. Sizler örgünüzün kenar kısmı nasıl düştüyse ona göre ilmeklerinizi toplarsınız. 2 değil de genelde 3, 4 boşluktan girip sonra aradaki noktadan çıkardım. Gözümü çok sık toplayacakmışım gibi geldi. O yüzden 2 yapmadım ben. Arda arda 2, sonra aradaki boşluk diye söyledim ya, bunu 3, 4 yaptım zaman zaman. İlerliyorum. Şimdi mesela şurada kesmeler yapmaya başladığım noktaya kadar şöyle düz hattım var ya. Buradan ilmeklerimi çıkaracağım. Aynı şekilde şu V olan görüntüden de ilmeklerimi çıkaracağım. Sonra şurada bir miktar düz ördüğüm yer var. Buradaki şu düz olan yere kadar çıkardığınız ilmekleri bir yere not edersiniz. Diğer tarafta da aynı şekilde aynı sayıda çıkarırsınız. Sayıları eşit şekilde çıkarırsak orantılı, simetrik bir görüntü olur. V kısımdan da kaç ilmek topladıysanız sağ tarafta diyelim. Diğer sol taraftan da aynı şekilde ilmeklerinizi aynı sayıda çıkarırsanız dediğim gibi orantılı bir ilmek toplama olur. Ben sayı vermeyeceğim. Herkesin örgüsüne göre bu kenarda topladığımız ilmeklerin sayısı değişebilir. Omuz kısmına kadar geldim. Omuz birleştirme noktasına kadar. Arka taraftan da şöyle sıra sıra belli olan her ilmeğimden bir tane çıkaracağım. Şimdi ense kısmındayım. Her bir noktadan bir tane çıkarıyorum. Şu omzuma kadar tek tek sıra sıra çıkaracağım. Burada da yine diğer tarafta nasıl topladıysam aynı şekilde aynı sayılarda toplayalım ve bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayalım. Yeleğimin bütün yaka çevresinden ilmeklerimi topladım. Şimdi bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayabilirim. Ters, düz, ters, düz olarak öreceğim. Başka bir detay yok. İlik çalışacağız tabii önün bir tarafında. Şimdi örelim. İlik çalışacağımız yerde göstereceğim yine. Şöyle bütün yaka çevremi bir ters bir düz olarak örelim. Sıramı tamamladım bir ters bir düz olarak. Bu ön yüzden geçerken ilik çalışalım isterseniz.
Çünkü baktığımda kolda 3 sıra çalışmıştık ve genişliğimiz böyle oldu. Ön taraftaki pat çalışmamız da çok kalın bir çalışma olmasın. Burayı da 4 sırada bitirelim bence. O yüzden ikinci sıraya geçiyorum ya, bir ters bir düz olarak pat çalışmamda. Bu ikinci sırayı geçerken iliğimizi çalışalım. Üçüncü sırayı öreriz. Dördüncü sırayı örüp sonra bütün ilmekleri keseriz. Yine bu genişliğini, ön pat çalışmasını sizler kendi ipinizin kalınlığına, örgünüzün büyüklüğüne göre ayarlarsınız. 4 sırada bitirirsiniz, 5 sırada bitirirsiniz. Ona göre genişliğini ayarlarsınız. Bu da bir standart değil. Baktığımda şöyle 3 sıra zaten geniş bir lastik çalışması. Ön tarafı da 4 sırayla bitireceğim için burada ilik çalışacağım. İkinci sıraya geçiyorum. Başta bir ters bir düz örmeye devam ediyorum tabii. Ters, düz. 4 ilmek çalıştım. Şişime şöyle doladım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp düz olarak kestim. Çünkü şuradaki ilmeğim düz olarak denk geliyor. Buradaki ilmeğim de ters. Sıralamayı bozmamak için nasıl denk geliyorsa o şekilde kesebilirsiniz. Kestiğim ilmeği de sayarak 9 ilmek çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi çalıştım. Şişime yine doluyorum. Dolama şeklime de takılmayın. Sizler ilmek alış şeklinize göre nasıl? İpimin şöyle şişimin üzerine attım, bu kadar yani. Ve yanında düz olarak kesiyorum. Bunun yanında ters örüyorum çünkü 2. Kestiğim ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 9 ilmek öreceğim. 9 ilmeğimi ördüm. Son 3. ilmeğimi açıyorum. Doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şimdi yaka çevremi bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyorum. İkinci sıramı geçmiş oldum. Ben 4 sırada tamamlamayı düşünüyorum. 3. 4. sıraları da örelim. Arka yüzden de geçerken bu dolamalar nasıl denk geliyorsa öyle öreceğiz. Tersse ters, düzse düz, sıralamayı bozmadan lastik çalışmasını bu şekilde öreceğiz. Baktığımızda şöyle şu kesmelere başladığımız yerdeki noktaya kadar şurada benim 3 tane ilik çalışmış oldum. 1, 2, 3. Sizler de örgünüze göre bakarsınız. Buraya belki sizin için 4 tane ilik çalışmanız yeterli olacaktır. Ya da yeleğiniz daha küçüktür, 2 tane ilik çalışmanız gerekiyordur. Şu kesmelere başladığımız noktaya kadar bu ortadaki ilmeklere bakarsanız ilik aralarını eşit olacak şekilde ayarladıktan sonra iliğinizin sayısını belirleyebilirsiniz. Ben 3 tane yerleştirdim buradaki düz hattıma ve şimdi örmeye devam ediyorum. Yine sizler buradaki ilik sayısını kendi örgünüze göre ayarlayabilirsiniz. Sıralarımı tamamladım. Anlattığım gibi 4 sıra örmüş oldum. Şimdi örgümün arka yüzünden geçerken ben ilmeklerimi kapatmış olacağım. Sizler dediğim gibi isterseniz bu lastik çalışmasını biraz daha geniş de yapabilirsiniz. Tabii ilk sırasını da ona göre açarsınız. İlk açacağınız noktayı. Burada bütün ilmeklerimi kapatıyorum. Çok sıkmadan örgümle aynı esneklikte bütün ilmeklerimizi keselim. Yaka çevremdeki bütün ilmeklerimi kestim. Düğmelerimi de diktim. Diğer taraftaki yan dikişimi tamamladım. Dilerseniz burayı beraber dikelim. Şöyle. Kendi ipiyle de dikebilirsiniz ya da örgünüzde kullandığınız ipin rengine yakın bebek ipiyle de dikebilirsiniz. Hemen şu koldaki sonradan yaptığım lastik çalışmasının en uç kısmından başlayarak dikeceğim. Bildiğiniz klasik dikişle birleştirerek dikebilirsiniz. Ucuna kadar dikelim ve yeleğimizin ölçülerini vererek devam edelim. Yeleğimizin omuzdan etek ucuna kadar uzunluğu yaklaşık 35-36 santim arası oldu. Genişliğine baktığımda 31-32 santim arası oldu. Çok rahat belki de bebeğin kalıbına göre 2 yaş
ölçülerinde uyumlu bir çalışma oldu. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da bizler yeleğimize arka ilmeklerimi, arka bedenimi 40 ilmek atarak başlamıştım. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da bu sayıyı 2 ilmek ekleyebilirler, 4 ilmek ekleyebilirler. Kadife ip kalın yapıda olduğu için çok bariz yüksek sayıda ilmek artırmanıza gerek yok. İkişer, üçer ilmek eklediğinizde yeleğiniz büyüyecektir. Ona göre de uzunluğunu ayarlarsınız. Tomurcukları da ilmek sayınıza göre yerleştirirsiniz. Zaten şöyle bir ortalarsınız. İki tomurcuğumun arasında 9 tane ilmeğim var. Buna göre tomurcukları yerleştirirsiniz. Sıralamada da 1, 2, 3, 4 tane örnek çalıştık biz. Eğer büyük yapmak istiyorsanız 5. modeli de kurarsınız. Sonra koltuk altı için kesmeler yaparsınız. Arkaya da kaçla başladınız? Mesela diyelim 44 başladınız. Bu 44 ilmeğin yarısı olacak şekilde de ön parçaları başlıyoruz. Ön parçayı da tamamlıyoruz. Sonra zaten koldan ve ön pat için ilmek toplayıp lastik çalışması yapıyoruz. Çok kolay bir çalışma zaten. Biliyorsunuz bu tomurcuklu modelin kadife iple hırka yapımını da anlattık. Bere yapımını da anlattık. Oradan da faydalanabilirsiniz. Diğer videolardan da faydalanabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.